Eee, Korku ilk başta vardı. Aşırı bir korku, ama şu sebepten, daha çok ölüm tehdidi olduğu zaman korku vardı. O da şöyleydi, hani apartman, yani dışarı çıktığım zaman evden etrafıma bir bakınıyordum. Acaba beni birileri izliyor mu ben arabada giderken? Arabamın önüne birileri atlar mı? Böyle bir komplo teoriler olur ya, onu düşünmeye başlıyorsun ister istemez. Neden ben kendimi böyle hissediyorum? Neden biri bana Facebook'tan bir ölüm tehdidi gönderdi diye ben bu kadar hayattan soğumak zorundayım diye ilk önce bunu kavradım. Sonra o süreç içinde gene çoğu kez böyle düştüm, takıldım, çok üzüldüm, ağladım. Çünkü hani mesajlar gelmeye devam ediyor. Hani o nefret söylemi dediğimiz şey gerçekten ne kadar negatif bir e, aura yarattığını birebir denediğin için e, o sırada çok frustre olmanın böyle en top noktasını yaşadım. Böyle önümdeki her şeyi kırmak istiyordum. Çünkü yani o bilgisayarın içine girip o komentleri yazan insanlara bulup sen ne diyorsun ya? Sen benim hakkıma nasıl böyle bir şey dersin? Hani beni geçtim, ailem hakkında nasıl böyle şeyler dersin demek istiyordum. Kafamda o kadar bunu ezip geçmişim ki hani şey anlamında. Bunlar artık bana bir şey yapamazlar. Benim moralimi artık bozamazlar. Zaten hep sürekli dalga geçiyorum. O hala devam ettiği zaman veya tweetler geldiği zaman onlara çok esprili bir şekilde cevap veriyorum. O yüzden galiba o benim kafamda öyle bir şey oluşturmuş. Ve gülümseyerek anlatıyorum bu konuyu. Çok ilginç. Aslında yapmamam lazım ama. Mesela sabah izlediğim videoda 3 tane daha gazeteciyle konuşuyor. Hepsini sanki şimdi ağlayacaklarmış gibi bir şey var. Ben böyle yüzümde tebessümle anlatıyorum. Anormallik var bence orada. Biraz daha ciddi olmaya çalışıyorum. Agos'u çok güzel bir şekilde bana karşı bir e, e, silah olarak kullandılar. Ve de gerçekten çok başarılı. Yani bunun derinine gidip onların o düşüncesini analiz ettiğim zaman çok şey yapabilirlerdi bana. Bu bir seks teybi olabilirdi. Mesela çünkü başka bir arkadaşıma böyle yapmışlardı. Bu başka bir korkutma olabilirdi. Ama bunu çok güzel bir şekilde linç etmek için en başarılı kampanyaydı bence. Ee, Ama evet, başında işte sebep olarak Ağustos'ta çalışmamı gösteriyorlardı. İşte vatan haini, Ermeni ajanı vesaire. Öyle. Ee, Female journalist, yani kadın gazeteci diye bir kavram çıktı diyor. Bir erkek gazeteci diyor muyuz? Demiyoruz. Yani bir gazeteci var, bir de kadın gazeteci var. Yani neden böyle bir kavram yaratmış oluyoruz veya bu kavramı daha da böyle sembolleştiriyoruz. Ama işte bence bu şartlar içinde yapmak zorundayız. Yani bunu ayırmak zorundayız. Çünkü hani insanlar bu şekilde anlıyor. Hep böyle bazen kendimi nasıl hissediyorum biliyor musun? Böyle kafamda bir sürekli yanan bir ampulmüş gibi böyle sinyal veriyor. İşte bütün harassırlar gelsin, işte bana taciz etsin falan, böyle kadın olmanın en kötü şey tarafı o. Yani böyle en kötü giyinmiş halin, en güzel giyinmiş halin, en şeyin halin fark etmiyor. Yani sen kadın olduğun için, yani senin penisin olmadığı için sen hep böyle bir manyağın gözünde bir e, e, target, ne denir target'e? İşte bir şeysin yani. Ve vay, neden yani, neden? Ve bence bu en bir numara. Hep böyle senin çok nazik, çok kırılgan, işte çok zarif. Yok yani, niye? Azerbaycan'da sen çok güzel olmalısın, çok bakımlı olmalısın. İşin olup olmaması çok fark etmiyor ama yani iyi bir aileden gelmek büyük bir artı. Zaten bunların hepsi senin evlilik için hazırlığın. Yani senin başarılı bir profesyonel hayat hazırlığı için değil, güzel bir evlilik için hazırlık. Hatta işte o benim yaptığım o araştırma sırasında şöyle bir şeyler duyuyordum. Üniversite gençlerle konuştuğum zaman, kadınlarla konuştuğum zaman işte master mı yapıyorum? Peki neden master yapmak istiyorsun?
bilmem diyor. Peki hani çalışmayı düşünmüyorsun. Yok ben evlenmeyi düşünüyorum. O zaman niye master yapıyorsun? Bu güzel bir şey. Hani kocamın da çok hoşuna gider. Hani böyle bir çeyizin bir parçası gibi görüyorlar üniversite eğitimini ve master'ını. Kadınlar da yani hep Türkiye'ye şey gözüyle bakılır işte Türkiye'de kadınlar eğitim alıyor, Türkiye'de kadınlar çalışıyor. Bu zamanla ulaştığı pik noktalar vardır tabii ki. İşte Türkiye'de kadınlar çok daha rahat dışarı çıktığın zaman sigara içebiliyorsun, işte şunu yapabiliyorsun, bunu yapıyorsun. Şimdi sorduğun zaman kimse Türkiye ile kıyaslamıyor. Çünkü herkes Türkiye'den o kadar çok aman aman diyor ki yani hem iş olsun hem şiddet olsun hem kadınlara karşı genel e, ya şöyle Azeri kadınları şu an Türkiye'deki kadınlardan çok daha bağımsız olduklarını düşünüyorlar. Türkiye ile Amerika'yı karşılaştırmak istiyorum. Özellikle sivil toplum şeylerinde. O Amerika'daki o kadın yürüyüşleri, bilmem işte kadın hakları savunucularını görünce Allah'ım biz sıçtık demek istiyorum. Çünkü hiçbir şey yapamazsın.